Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Vokal teknik analizler yaptığım bu video serisinin ikincisiyle birlikte olacağız. Zehra Gülüç'ün o naif sesinin vokal tekniğini inceleyeceğim. Performansı, canlı bir performans üzerinden değerlendireceğim arkadaşlar. Hazırsan hemen videoya başlıyorum o zaman. Zehra Gülüç bu yaz hayatımıza tam 12'den girdi. Cennetten Çiçek adlı single'ıyla gönüllerimize taht kurdu diye düşünüyorum. Çok tatlı bir renk, çok güzel bir tınısı var. Her söylediği performansı, şarkısında gerçekten onun ayrı bir özelliğini keşfediyoruz. Zehra ile yollarımız kesişti, o yüzden onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Bilhassa kendi söylediği tarzın içerisinde, yani pop, alaturka, fantezi, arabesk karışık böyle bir bol nameli bir tarzı var. Çok başarılı. Başarısı daim olsun. Hatta yeni çıkardığı Ederin Olsun adlı çalışmasında da başarıları daim olsun. O da çok değişik bir çalışma olmuş. Yani Zehra'dan rap söylemesini gerçekten beklemiyorduk. Bizi şaşırttı doğrusu. Bugünkü performansı canlı bir performans üzerinden ve akustik bir performans üzerinden değerlendireceğim arkadaşlar. Bu performansı seçmemdeki sebep şu. Henüz Zehra'nın yeni çıktığı zamanlar bu video ve gerçekten çok doğal, çok akustik, çok belli, yani her şey çok doğal ilerlemiş ve o yüzden bu performansı seçtim. Sizlerden ricam, bu videoları izlerken ben şarkıcının bu tekniğinden, artılarından, eksilerinden neler öğrenebilirim? Neler kapabilirim? Bendeki hatalar neler? Ondaki doğrularla benim hatalarım çakışıyor mu? Hani bu tarz bakarsanız eğer videonun aslında analiz kısmına, kendinizi daha iyi geliştirirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir analizle, bir videoyla hani şan eğitimini ne anlatabiliriz, ne gösterebiliriz? Dediğim gibi bu videolar birer araç. Ben de burada sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Lafı çok uzattım, farkındayım. Hadi başlıyorum. Evet, ufak bir gülümseme geldi Zehra'dan ve farkındaysanız mikrofonu biraz eğik. Yani mikrofona çok eğilmiş durumda. Bu çok istemediğimiz bir duruş. Daha dik durması her zaman teknik açıdan çok daha iyi. Bakalım devam ettirecek mi bunu? Bir başıma koyup gitme Evet. yar, önümüzde baharlar var, aldanma geçer ayazlar. Sensiz Mix bir renkle başladı. bana dünya dar, kapanmıyor Çok kapalı açtığın yaralar, ağız içi var. hesabını sorar yaradan. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş ağız. bir gençliğim var da, alacaklıyım yıllardan. Evet, mix bir renkle başladı ve farkındaysanız bütün şu an bir kıtayı bitirdi. Mikrofona böyle eğilmiş durumda. Bu belki oturduğu sandalye rahat olmayabilir ondan. Belki kullandığı mikrofon uzakta kaldı, ayarlayamadı. Yani hani yaşadığı şeyleri bilemiyoruz ama biz buradan kendimize bir ders çıkartıyoruz arkadaşlar. Kendimizi mikrofona yaklaştırmıyoruz. Mikrofon bize geliyor. Mikrofon amacı bu. Mikrofon tam böyle ağız karşısında, biraz hani çeneye çapraz duracak şekilde olmalı. Tabii ki mikrofonun özelliği de kondansör mı ya da işte dinamik bir mikrofon mu önemli. Bazı mikrofonlar ağzınızın içine sokarsınız, yine de ses gelmez. Biraz kalitesiyle ve hani yapısıyla ilgili. Ama duruş itibariyle doğru bir duruş söz konusu değil. Mix bir renkle başladı. Çok tatlı bir renk, farkındaysanız. Zehra'dan duyduğumuz o naif rengi duyuyoruz. Biraz artikülasyonda sıkışıklık var. Alacaklıyım yıllardan. Evet, stili gereği N harfleri ve M harflerinde özellikle yani biraz daha böyle nazalda tınlayan sessizlerde daha
name yapma eğiliminde. Çok güzel duyuluyor. Ben çok beğeniyorum. Bu bence güzel bir böyle ipucu. Hemen kapın arkadaşlar bunu. Ve ama şu çok hoş duyulmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Alacaklıyım yıllardan değil de alacaklıyım yıllardan. Yani an. N harfine burada A olarak gitmemiz lazım. Dan diye gittiğimizde I olarak kapatmış oluruz ve bu da artikülasyon organlarımız, dilimiz, dişimiz, damağımız, dudağımız, işte çenemiz, bütün organları sıkışık kullandığımız, biraz kapalı kullandığımızın işareti. Dediğim gibi bu Zehra'nın ilk performanslarından kendini çok fazla geliştirmeye yönelik bir aslında kafası var Zehra'nın. Eminim çok daha iyi olacaktır. Böyle hani izlerken şuraya bir tas bağlayalım da ağzımızın suyu buraya aksın falan diyeceğimiz performansları olacaktır. O yüzden bence devam edelim, bakalım neler yapmış. Merakla dinliyoruz. İfade hep aşağıya ama farkındaysanız. Kafayı kaldırdı ama hala aşağıda performansı, yani enerjisi. Bu biraz karşıya enerjiyi düşük veriyor. Lütfen bakışlar hep karşıda olsun. Yolum hem yokuş hem Yine aynısı. karanlık, derdime dert ekleme dön artık. Gittiğinden beri peşimde yalnızlık. Hala sıkışık. Kim dost kim düşman tanıdık, hep yalancı tertemiz. sözlere inandık. Güvendik, olur olmadık. Çok güzel Acılara nameler. yürüyor Tertemiz. korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da, alacaklıyım yıllardan. Acılara yürüyor korkmuyorum, arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum, herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, Daha yuvarlak sana ağızlar. sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da, alacaklıyım yıllardan. Evet, alacaklıyız yıllardan sevgili Zehra. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Zehra'dan böyle performanslar daha fazla duymak isteriz. Öyle değil mi? Onun o güzel namelerini, güzel baskılarını, yani o notaların temizliğini, özellikle yaptığı o kendi içerisindeki bir duygu var, verdiği bir duygu var namelerin üzerinde. Bunları daha fazla duymak isteriz sevgili Zehra Gülüç. Eğer bizi dinliyorsan lütfen bunları çoğalt. Akustik olur, başka performanslar olur. Lütfen bize sesini daha fazla duyur. Biz seni daha fazla dinleyelim. Çünkü ondan öğreneceğimiz şöyle şeyler var. Çok temiz nameleri var. Çok güzel baskıları var. Özellikle name yaparken hani şunu demek istiyorum aslında. Hani nameyi herkes yapıyor, öyle değil mi? Yani bu işle uğraşan, arabesk, fantazi, pop, alaturka, hani bu tarzları söyleyen herkes az buçuk yapıyor. Ama Zehra öyle yerlerde yapıyor ki bizim kalbimizi çalıyor. Yani gözümüze kulağımıza sokmuyor nameleri. Tatlı tatlı yapıyor. Böyle ufak ufak yapıyor. İşte o ses rengini vermiş olduğu bir güzellik. Bu arada ton olarak galiba aynen C üzerinden söylemiş. Acılara yürüyor korkmuyorum. Evet. Belki de çok risk almamış. Yani C değil de bunu R üzerinden söyleyebilirdi. Sesi biraz daha tizlere doğru parlardı ki
İnanabilirsiniz bana arkadaşlar. Tizleri de oldukça kuvvetli, güzel bir renk. Sevgili Zehra'nın vokal yeteneği bu kadar değil, emin olabilirsiniz. Çok güzel bir ses aralığı var ve tizleri de oldukça kuvvetli. Belki de risk almak istememiştir. Akustik performans olduğu için daha soft olsun istemiştir. Bu da bir tercih tabii ki. Bazen kişilerin o günkü modu da buna uygun olmayabiliyor. Sonuçta insanız. Her zaman tizlerde performans sergilemek zorunda değiliz. Bizim Zehra'dan öğrendiğimiz çok şey var. Ama artikülasyonun biraz sıkışık olması, mikrofona doğru eğik olması ve N ve M harflerinde yaptığı o güzel titreşimler, vibrasyonlar bizim artılar eksiler olarak aslında hanemize yazıldı arkadaşlar. Bilmiyorum kendinize bu videodan ne gibi dersler çıkarttınız. Diyeceklerim bu kadar. Eğer buraya kadar izlediysen ve hala kanala abone olmadıysan bu arada seni de aramızda bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Eğer istediğiniz bir performans varsa, bir sanatçının performansı varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle arkadaşlar. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Sevgiler.